Bankaların iflas süreci Fed'in elini sıkıştırmış durumda. Yani piyasa çok sıkıştı. Üst üste faiz arttırımlarından kaynaklı olarak da ABD tarafı bir resesyon sürecine girebilir. Resesyon da gene altın yatırımcılarının en çok sevdiği süreçtir arkadaşlar. Çünkü böyle bir durgunlukta güvenli liman olarak yatırımcılar genellikle altın veya gümüş tarafında kalmayı tercih ederler. Goldman Sachs olsun, Bank of America olsun yaptıkları son yorumlarda arkadaşlar ABD ekonomisinin yakın gelecek içerisinde bir resesyon sürecine gireceğiyle ilgili analizlerini zaten paylaşmaya başladılar. Bizler de bunların etkisiyle birlikte grafik üzerinde oluşmuş olan sizlerle takipte olduğumuz bir seviyemiz mevcut ve bu seviyeyi de takipteyiz. Buradaki oluşum bizim için önemli bir oluşum ve buradaki oluşumun 1935 dolar seviyesi altında kalmadıkça ons altın tarafında bakın kulp fiyatlamasını yapacağı yönündeki beklentimiz var. 1935'in kırılmasıyla birlikte bizler gördük ki buradaki formasyonumuz hala da çalışıyor ve ons altın tarafında kısa vadeli 2070 dolarla 2100 dolar seviyesi arasında bir yukarı yönlü hareket izleyebiliriz. Buradaki olumsuzluk 1935 doların altına onsun inmesi durumunda başlar. Fakat 1935 dolar seviyesinin altına inilmedikçe buradaki formasyon çalışıyor diyebiliriz ve kısa vadedeki altının burada hedefi de 2070-2100 dolarlar seviyesine doğru yönünü hala da devam ettirmek isteyecektir arkadaşlar. Biz de sizlerle birlikte bu yönü takipte kalacağız. Dolar Türk Lirası tarafına baktığımız zaman dolar Türk Lirası'ndaki sıkışık seyir hala devam ediyor. 18 19.50 bizlerin dolar kurunda takip ettiğimiz bir hedef seviye. Kısa süre içerisinde dolarda bir 19.50 seviyesine doğru yukarı yönlü hareket beklentimiz mevcut. Kapalı çarşı tarafına baktığımız zaman ise arkadaşlar kapalı çarşıda 19 lira 50 kuruş seviyesinin çoktan geçildiği ve orada bir 19.70 fiyatlamasının başladığını görüyoruz. Hatta Merkez Bankası da kapalı çarşı tarafına el atmış durumda. Kapalı çarşıdan Merkez Bankası da dolarını çekmeye başladı. Demek ki onlar da bankalardan umudunu kesmişler arkadaşlar. Serbest piyasadan dolar toplamaya başlamışlar. Evet 19.50 artık 19.50 Merkez Bankası tarafından savunulabilir mi? Merkez Bankası serbest piyasadan doları toplayıp bankalar üzerinden tekrardan müdahale edeceği seviyede seçim öncesi 19 lira 50 kuruş seviyesi olabilir mi? Bunu takip edeceğiz. Benim için 19.50 önemli bir seviye. Bakalım dolar kurunda 19 lira 50 kuruş geçilip burada kalıcılık sağlanabilecek mi? Eğer ki bir kalıcılık sağlanması durumunda dolar kurunda bizler 20 lira 55 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerin devamını izleyebiliriz. 20 lira 55 kuruş haftalık kapanışta önemlidir. Günlük kapanışlarda 19 lira 50 kuruş seviyesini takip edeceğiz. Haftalık kapanışlarda ise 20 lira 55 kuruş seviyesi takibimizde olacak. Çünkü 20 lira 55 kuruş seviyesinden haftalık bir kapanış dolar kurunda başlar ise işte o zaman seviyemiz 21 lira 76 kuruş seviyesine doğru dolar kurunda yukarı yönlü atakları beraberinde getirir. Gıda enflasyonu tarafına baktığımız zaman gene gıdadaki artış tüm hızıyla devam ediyor. Dolar kuruna her ne kadar da müdahale edilse burada dolarlar yakılıp dolar kuru sabit bir yerde tutulmak istense de gıda fiyatları maalesef ki durmuyor. Et fiyatları tarafına baktığımız zaman et fiyatları uçmuş durumda. Kuzu mu dana mı tartışmaları devam ederken tabii ki vatandaşın almış olduğu asgari ücret ve emekli maaşları da gene günden güne erimeye devam ediyor. Ev sahipleri kiracılarıyla düşman olmuş durumda. Onlar arasındaki maalesef ki durumlar da hiç açıcı değil. Ardından ev fiyatları, araba fiyatlarına baktığımız zaman insanlar artık evi bırakın araba almakta bile zorlanır bir duruma gelmiş durumdalar. Çoğu insan için artık ev ve araba hayalden öteye geçemiyor. Bu politikamız devam ettiği sürece, bol miktarda para bastığımız sürece de sevgili dostlarım, ev ve araba fiyatları maalesef ki durmaz. Artık seçimden sonraki olacak politikalar
önemli olacak dolar kuru için. Burada bir yabancı yatırımcı seçebilecek profili olarak baktığımız zaman Millet İttifakı'nın buna daha yakın olduğu, Cumhur İttifakı'nın seçilmesi durumunda aynı politikaların devam etmesi ilerleyen zamanlar içerisinde bir hiperenflasyon dönemini de beraberinde maalesef ki getirebilir. Dikkatli olunması gereken bir süreç içerisindeyiz. Ayrıca bu seçim vaatleri döneminde kendinize en yakın size yani seçimlerde kendinize hangi partiyi uygun görüyorsunuz, hangi partinin vaatleri size daha uygun geliyorsa da o parti yönünde oy kullanmanız, akıllı bir şekilde oy kullanmanız da uygun olacaktır sevgili dostlarım. Bu ister AK Parti olsun, ister CHP olsun, ister MHP olsun, isterse de İyi Parti olsun. Fakat olaya kesinlikle şu bana bu vaadi gerçekleştirememez şeklinde bakmayın. Şu hayat pahalılığında işinize kim geliyorsa, hangi partinin vaatleri sizden yana daha iyiyse ona karşı oyunuzu kullanın. Çünkü bu seçim gerçekten önemli bir seçim olma yolunda ilerliyor. Gram altın tarafına hemen geçelim. Gram altındaki beklentilerimiz. Evet, burada gene gram altın tarafında özellikle 1245 bölgesi önemli bir seviye ve önemli bir direnç. Bu 1245 direnci önemli olacak. 1245'i takip edecek gram yatırımcıları. 1245 aşağıda en önemli destek de 1207 desteği. 1207 desteği üzerinde kalındıkça arkadaşlar ben gram altın tarafında bir 1307 seviyesine doğru yukarı yönlü atakların devamını bekliyorum. Bunun için 1207 desteği sıkı takibimde olacak. Bu 1207 desteğinin altında kapanış olmadığı sürece de benim hedef noktam olarak 1307 TL civarlarına doğru gidecek bir gram altın hala daha takibimde olacak. Gümüş tarafına hemen geçelim. Gümüş tarafında da önemli hareketlenmeler var. Orada takip ettiğimiz bir 25.08 bölgemiz mevcut. Burası önemli demiştim. Çünkü 25.08 bölgesi burada da bir kulp fiyatlamasının geleceği bir alan. Kırılması durumunda yukarı yönlü hareketler devam edecek. Burada 24 dolar seviyesi önemli bir destek oldu. Bu 24 dolar seviyesinin altında bir kapanış görülmedikçe artık yukarı yönlü hareketler bizler için 28 dolar civarına doğru gidecek bir gümüş ons hareketini başlatacaktır diye düşünüyorum. Grafik olarak baktığım zaman grafiği gayet güzel, önemli seviyelerinde olduğunu görüyorum. O yüzden ben gümüşün özellikle iyi bir performans sergileyeceğini düşünen taraftayım. Grafik olarak da baktığımız zaman bu şekilde bir görüntüsü zaten mevcut. Burada düşen yukarıya yönlü kırılmış durumda. Bu kırılımların biliyorsunuz ilerleyen zamanlar içerisinde sert hareketleri de beraberinde getirdiği izlenmiştir ve görülmüştür. Yani bu şu 24 dolar seviyesinin altında gümüş bir kapanış olmadığı sürece yukarı yönlü hareketlerine devam edecektir arkadaşlar. Gümüş gram tarafına da hemen baktığımız zaman 15 liraların üzerinde bir gümüş gram sizlerle birlikte izliyoruz. 15 lira üstünde zaten gram gümüşün olumlu olacağını ve ilk etapta bizler için 15 lira 35 kuruş seviyesinin bir destek olarak takip edilmesi gerektiği, bu destek üzerinde durdukça da 16 lira 26 kuruş seviyesine doğru gram gümüşünde yukarı yönlü hareket edeceği yönündeki beklentim sabit. Ben gram gümüş tarafında da arkadaşlar 16 liraları hala da bekliyorum. Burada en önemli destek bölgesi de gene 14 lira 80 kuruş civarından geçen alandır. Burası kuvvetli bir destek. Gram gümüş yatırımcıları bu desteği takip edebilirler. Bu destek üzerinde kaldıkça da 16 lira 26 kuruş seviyesine doğru gram gümüşün yukarı yönlü hareketlerini devam ettireceğini düşünüyorum. Euro tarafına hemen bakalım. Euro'da da önemli hareketler izliyoruz. Bir ara 20 liraların altına çıkmasına rağmen 21 liraların altına düşmesine rağmen tekrardan 21 liralar seviyesinde hareket eden bir Euro Türk Lirası izliyoruz. Burada 21.16 önemli bir direnç Euro takip eden arkadaşlarımız için.
Bu neden önemli bir direnç? Çünkü 21 lira 16 haftalık bir direnç, yani kuvvetli bir direnç olacaktır. O yüzden burası bizler için de takip etmemiz gereken önemli bir seviye. Bu direnç geçilirse 22 lira 80 kuruşa doğru Euro Türk Lirası'nda yukarı yönlü hareketleri beraberinde takip edebiliriz. Fakat şimdilik 21.16 direncini takipte kalalım. Bakalım bu direnç geçilebilecek mi? Geçilirse daha net bir şekilde yorumlarımızı yaparız. 20.04'te gene arkadaşlar burası bir kuvvetli destek konumuna gelmiş durumda. Hareketler 21.16 geçilmediği sürece 20.04 ve 21.16 bantları arasında gelişebilir. Sterlinde bu bölgeler takibinizde olsun. Özür dilerim. Euro tarafında takibinizde olsun. Sterlin tarafına hemen bakalım. Sterlinde de önemli rakamlar var. Bu önemli rakamlar doğrultusunda kritik destek ve direnç noktalarımızı sizlerle birlikte bulalım. 23.63 desteği artık kuvvetli bir destek haline gelmiş durumda. Sterlin takip eden sevgili dostlarımız bu desteği takipte kalsınlar. Bu destek üzerinde kalındıkça burada da 24 lira 62 kuruşa doğru sterlinin yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesi beklentim dahilindedir. 23.63 sterlin takipçileri desteğini altında bir kapanış görmediği sürece onlar da 24 lira 62 kuruş seviyesine doğru giden sterlini takipte kalsınlar. Bitcoin tarafına hemen bakalım. BTC-USD paritesinde son durum. Burada bir 28 bin dolar seviyesindeki hareketler takibimizdeydi ve buranın kırılmasıyla birlikte yukarı sert yönlü beklentim vardı ve 28 bin doları Bitcoin kırmasıyla birlikte 30 bin dolar seviyesine doğru sert hareketini gerçekleştirdi. Burada da ne kadar 10 numara tahminler yaptığımız ortada. Benim beklentim artık Bitcoin'de 28 bin dolarların kuvvetli bir destek olarak takip edilmesi ve bu destek üzerinde kalındıkça 35 bin dolar seviyesine doğru bu Bitcoin'deki hareketlerin durmayacağı ve devam edeceği yönündedir. Evet, sizlerle birlikte piyasalara kısa bir bakış yaptık. Hızlı hızlı geçmeye çalıştım ki fazla vaktinizi almayayım sevgili dostlarım. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.